Bir akıllı saat düşünün. Özellik, tasarım ve tam bir fiyat performans canavarı olması açısından şu an en yakın rakibi Apple Watch SE ile kafa kafaya giden, telefon görüşmeleri yapabileceğiniz, dahili depolamalar üzerinden müzik dinleyebileceğiniz. Bakın bu saatin en kral özelliği ne biliyor musunuz? Sadece 10 dakikalık bir şarj ile bu saati bir gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Ve yine sadece 1 saat şarj ile tam 7 ila 10 gün inanılmaz kullanım süresi sunuyor bize Huawei. Yeni gelişmiş son teknoloji, sağlık ve spor özellikleriyle uykuya daldığınız andan itibaren siz uyanana kadar uykunuzla ilgili tüm detayları tutabilen yüksek hassasiyetli dahili GPS ile 100 üzerinde egzersiz modu ile takip metodu teknolojisini kullanarak her an aktivitelerinizi kaydedip sonuçlarını detaylı bir şekilde sunabilen, şu an Apple Watch SE'nin neredeyse yarı fiyatına satılan, performans olarak bayağı güçlü bir rakip geldi diyebiliriz. En sevdiğim özelliklerinden biri de ne biliyor musunuz? Yediklerimin kalorisini de bilmiyorum, bazen de bakmayı üşeniyorum. Direkt Huawei'nin uygulamasından giriyorsunuz, yediğiniz yiyeceğin barkodunu okutuyorsunuz ve size o an yediğinizin ne kadar kalorisi olduğunu, hedefinize ulaşmak için ne kadar kalori yakmanız gerektiğini, her şeyi çok detaylı bir şekilde size gösteriyor. Hem uygulaması çok iyi hem de saat efsane. Almayı düşünenler için şu an YouTube'da en detaylı incelemesini yaptım diyebilirim. 5 ATM değerinde su geçirmezliği var. Yani bu saatle duşa, havuza falan çok rahat girebiliyorsunuz. Ayrıca darbelere dayanıklı bir saat. Zaten Huawei bunların tüm testlerini yapıp biz kullanıcılara sunuyor. Ama ben tabi her videomda olduğu gibi sizin için bu saatin tüm testlerini canlı içinize sinsin diye yaptım. Artık size de izlemek düşüyor. Evet, Huawei'in yeni fiyat performans canavarını şöyle koyalım. Hadi gelin hep beraber Huawei Watch 3'ün detaylı incelemesine geçelim. Evet, herkese merhabalar. Bugün yine alabileceğiniz, şu anki piyasada hem uygun fiyatlı hem de tasarımı ve özellikleriyle yeni çıkan çok iyi bir akıllı saati inceleyeceğim. Ayrıca videoya geçmeden önce saatimizi şöyle koyalım. Bu saati bana hediye gönderen, şu an Türkiye'nin açık ara en iyi alışveriş sitesi Hepsi Burada'ya teşekkürler. Şimdi bu elimde gördüğünüz saat Huawei'nin son çıkan fiyat performans canavarı. Yeni çıkmasıyla beraber gerek tasarımı gerekse özellikleriyle rakiplerine çok zor anlar yaşatıyor. Eğer ki bir akıllı saat arıyorsan, hem fiyat performans ürünü olsun, hem özellikleri hem de tasarımı dikkat çekici olsun diyorsanız ve gerçekten premium bir saat arıyorsanız Huawei Watch Fit 3 tam size göre diyebilirim. Şimdi bu videoyu izlediğine göre bir akıllı saat almak istiyorsun veya aklında öyle bir plan var. Almadan önce aklınızdan geçen tüm soruları bu içerikte sizin için cevaplamaya çalıştım. Hem de adım adım detaylarla ve canlı yaptığım testlerle. Çünkü önceden ben de bir saat almadan önce o ürünün kesinlikle özelliklerine ve testlerine dikkat ediyorum. Şimdi bu yüzden ben de size aynısını sunuyorum. Ama tabii ki de tüm özelliklerinden ve testlerinden önce Huawei saatimizi bir kutusundan çıkartalım, değil mi? Daha sonrasında saat ile ilgili tüm detayları aktarmaya çalışacağım. Ama şimdi hadi gelin hep beraber Huawei Watch Fit 3'ü kutusundan çıkartalım. Ve evet, kutumuz geldi. Bu arada size bir şey söyleyeyim. Bu ürünü şu an sipariş verirseniz Hepsi Burada Premium'la akşam da alsanız hemen ertesi gün öğlene kadar elinizde oluyor. Evet, Hepsi Burada standart bir kutulama yapmış yine. Her zaman gibi kutumuzu patlatacağız. Şöyle vurduk mu? Evet, Huawei'in yeni fiyat performans kralı geliyor. Hazır mısınız? Geliyor ve karşınızda Huawei Watch Fit 3. Bu kutuyla işimiz bitti. Bunu gönderelim. Evet, ilk önce bir kutu tasarımına bakacak olursak, kutunun üzerinde saatimizin oldukça iyi bir baskıda olan tamamen bir şöyle şeklini koymuşlar. Zaten buradan nasıl bir saat aldığınızı anlıyorsunuz. Kutunun üzerinde Huawei Watch Fit 3 yazıyor. Tabii ki de sağ tarafta da o meşhur logosu. Kutunun yanına çevirecek olursak burada bir barkod bizi karşılıyor. Bu barkod telefonunuzu okutarak saniyeler içinde uygulamasını indirebiliyorsunuz. İsterseniz de normal indirerek kuruyorsunuz. Zaten ben birazdan hepsini size göstereceğim. Burada saatimiz hakkında teknik özellikler tüm dillerde ve son olarak da altına baktığımızda burada barkodumuz, seri numaramız var. Kordonumuzun rengi, saatimizin rengi ve modeli burada tekrar detaylı bir şekilde vurgulamışlar. Evet, onun dışında kutumuzda başka bir şey yok. Şöyle vurduğumuz zaman sağlam bir kutuya benziyor. Evet, artık yeni kralı kutusundan çıkartabiliriz, değil mi? Şurada göstereyim. Küçük bir jelatinimiz var. Tabii ki onu hemen alacağız. Aynen böyle. Bu tarafta da var. Onu da aldık mı? Evet, artık kutumuzu açabiliriz. Şöyle yapıyorsunuz. Hafiften sarsıyorsunuz. Hemen aşağıdan zaten geliyor. Aynen, hadi bakalım. Bu sefer hakikaten geliyor. Geliyor ve bu kez size bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten sağlam geldi. Şimdi saate ön inceleme olarak bakacağım. Fakat buna bakmadan önce bir kenara koyacağım. Her videomda olduğu gibi evvela şunlara bakacağım. Şimdi küçük 2 tane kutucuğumuz var burada. Kutular bu arada böyle alt tabakayla birleştirilmiş. Yerinden çıkmıyor. Kullanma kılavuzları falan. Evet, bunları böyle koyalım. Şimdi kutunun bu tarafını açalım. Burada da muhtemelen şarj kablomuz var. Onu da bir şöyle koyuyorum. Onun dışında kutumuzdan tabii ki de başka bir şey çıkmıyor. O zaman bu kutumuzu da gönderelim. Şimdi burada böyle bir garanti kitapçığımız var. Bunu sakla
tıklamanızı tavsiye ederim. İçinde yine değişik dillerde açıklamaları yazıyor. Bunları bir köşeye koyun, atmayın. Burada akıllı saatimizin kullanma kılavuzu var. İsterseniz buradan böyle bakabilirsiniz eğer bu işlerde yeniyseniz. Şimdi şarj kablomuza bakacak olursak buradan açıyorsunuz. Evet, kabloya baktığımda sanırım 50 santimlik bir kablo. Materyal olarak dokusu fena değil. Güzel, sağlama benziyor. Ucuna gelecek olursak bir ucu standart tip A girişimiz. Diğer ucu ise saatimize bağlayacağımız yine klasik Huawei saatlerinde bulunan şarj sistemi. Evet, şarj kordonumuz da böyle. Bunu şimdilik bir kenara koyuyorum ve saatimizi buraya alıyorum. Evet, yavaşça şöyle kaldırıyorsunuz. Tabii ki bunda işiniz kalmıyor. Bak, şu saatlerin içindeki şu süngere bayılıyorum ya. Bakar mısın şu dokuya? Yumuşacık. Çok güzel bir hissiyatı var ama bizim şu an incelemeye dönmemiz lazım. O yüzden bunu da kenara koyuyorum. Şimdi saatimizin üzerinde ücretim var. Bunu böyle yavaşça kaldırıyorsunuz. Bak şu hissiyata bak. Yeni bir saat ya da telefon açarken var ya, şunu yapmak çok eğlenceli ya. Öf. Bir kordonumuzu şöyle açacağım. Burada da bir adet jelatinimiz var. Sensörümüzün üzerinde. Bunu da kaldırdık mı artık saatiniz kullanıma hazır. Yalnız şöyle bir bakacak olursam saatin kordonu veya kayışı, hangisini kullanıyorsanız, şöyle el edimde tasarım ve hissiyat olarak çok iyi, yumuşacık bir kordon. Elinizi kesinlikle acıtacağını düşünmüyorum. Şurada kordon köprüsü üzerinde Huawei detayını görüyorsunuz. Şimdi saate baktığınızda önceki versiyonlarına göre dikdörtgen ekran yerine daha bir kare tasarıma gidildiğini görüyorsunuz. Üzerinde şu gördüğünüz ekran 1.82 inç 60 Hz yenileme hızına sahip ve ayrıca tabii ki de AMOLED bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Yani ayrıca 177.4'lük ekran gövde oranını da size sunuyor. Burada en dikkat çekici özellik ise saatin inceliği. Bakar mısınız şu inceliğe? Sadece 9.9 mm'lik bir kalınlığı var. Yani 1 santim civarı. Hatta en yakın rakibi Apple Watch S'ye göre baya bir ince ve zarif duruyor diyebilirim. Yani bir de ayrıca şunun içine 400 mAh'lık bir batarya sığdırmışlar. Şarj performansına ve teknik detaylara zaten geleceğim. Yani tüm bu özellikleri bunun içine sığdırıp bu kadar zarif bir tasarım olmasına gerçekten şaşırdım. Çünkü saat kesinlikle şöyle baktığımda kaba bir saat değil. Şimdi neyse, bunlara sonra devam ederiz. Saatimizi sağa çevirdiğimizde burada kurma tekerini görüyorsunuz. Hemen aşağısında fonksiyon düğmemiz bulunuyor. Yani toplamda 2 adet fiziksel tuşumuz. Huawei Watch Fit 3 saatimizde siz teknoloji severleri karşılıyor. Hemen arasında da küçük bir mikrofonumuz var. Sol tarafına baktığımızda ise şöyle çevireyim. Burada da ikili gayet kompakt bir tasarıma sahip hoparlörlerimiz bulunuyor. Saatimizi arkasına çevirdiğimizde ise burada Huawei'nin hassas sensörleri bulunuyor. Ve bakın, bu saatte sensör özelliklerini baya bir geliştirmişler. Watch Fit 2'ye göre. Videodan ayrılmayın. Hepsini size teker teker anlatacağım. Saati biraz şöyle kameraya yaklaştırayım. Burada altta ve üstte olmak üzere 2 tane kordon düğmemizi görüyorsunuz. Bunlara basarak rahatça kordonlarınızı çıkartabiliyorsunuz. Hemen deneyelim merak edenler için. Bastım, çektim ve bu kadar. Kordon değiştirmeyi ve takmayı inanılmaz kolay yapmışlar. Tekrar takmak için şuradaki yuvayı içeriye yavaşça şöyle yerleştiriyorsunuz. Bu kadar. Bitti. Yani kordon değişiminiz bu kadar basit. Burada da aynı uygulama yapıyorsunuz. Bana gelen bu saati ben beyaz renk olarak seçtim. Çok tatlı bir beyaz, hani böyle cırt bir beyaz değil. Ben bu rengini gerçekten çok beğendim. Huawei zaten size bayağı bir renk seçeneği sunmuş bu saatimizde. Özellikle şurada kurma tekerine bayıldım. Rengi de bayağı bir hoş olmuş. Aldığınız renge göre bu kurma tekerinin rengi de değişiyor. Gri, kırmızı tonlarına gidiyor. Altındaki fonksiyon tuşunun da şöyle bastığınızda hissiyatı gayet güzel. Yani öyle zamanla aşıncağa benzemiyor. Ergonomik ve sağlam duruyor. Şimdi bir saati şöyle koluma takacağım. Evet, taktığınızda kolunuzda bu şekilde duruyor. Bak, inanır mısınız, şu kordonun verdiği rahatlık var ya, çok iyi ya. Sanki kolumda saat yokmuş gibi. Zaten saat çok hafif bir saat. Ayrıca görüntüsü de böyle uzaktan baktığınızda estetik durmuyor mu ya? Ben gerçekten bayıldım. Evet, şimdi gelin isterseniz kutumuzun içine neler çıkıyor bir son kez bakalım. Kullanım ve garanti kitapçıklarımız, bir adet şarj kablomuz ve tabii ki bir adet de Huawei Watch Fit 3 akıllı saatimiz çıkıyor. Yavaş yavaş artık saatin kalitesi ortaya çıkmaya başlıyor ama henüz şu an başlangıç. Daha denememiz gereken çok şey var. Tamam, ürünü aldınız, kutusunu açtınız. Tasarım olarak şöyle bir saate baktınız, incelediniz. Gayet güzel. Peki bu saat nasıl çalışıyor? Telefon uygulamasına nasıl bağlıyoruz? Saatin arayüzü ve özellikleri neler? Nasıl kullanılıyor? Sizin için bu Huawei saatin en detaylı incelemesini yapmaya çalıştım. Birazcık uzun olacak ama sen bu saati aldığında direkt koluna tak, hiç zorlanmadan kullan diye çekiyorum bu videoyu. O yüzden kesinlikle sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Hadi o zaman gelin Huawei Watch Fit 3'ün incelemesine hep beraber geçelim. Evet, saatimiz elimizde. Arayüzüne bakıp telefona nasıl bağlanacağına bakmadan önce saatimizi açmak için yandaki kurma koluna elimiz basılı tutuyoruz. Evet, şimdi ekranımız gelecek. Huawei yazarak ekran bizi karşılıyor. Bakar mısın şu görüntüye ya? Ekranın canlılığına, saatin tasarımına hayran kaldım. Yine sıfır abartmayla söylüyorum. Kesinlikle inanabilirsiniz. Şimdi
Şimdi gelin isterseniz ilk önce saatimizi telefona nasıl bağlıyoruz? Telefon uygulamamızda neler var ve saatimiz ile telefonun etkileşimini nasıl kuruyoruz? Hep beraber bakalım. Evet, ilk önce telefonunuzun uygulama yükleme bölümüne geliyorsunuz. Ben Apple kullandığım için Apple Store'ı kullanıyorum. Huawei sağlık yazıyorsunuz, zaten çıkıyor. Tıklıyorsunuz. Burada ben indirdiğim için şu an bende aç olarak gözüküyor. Siz ücretsiz indirip hemen 2 dakikada üye olup kullanabilirsiniz. Kapatıyoruz. Huawei sağlığı açıyoruz. Evet, uygulamamız bu şekilde. Şimdi ilk önce cihazlara geliyorsunuz. Burada cihaz ekle yazıyor. Tıklatıyorsunuz. Bluetooth açmanızı istiyor. Tamam diyorsunuz. Telefonunuzun Bluetooth bölümüne gelip açıyorsunuz. Şimdi burada çıkacak Huawei Watch diye. Hemen zaten aşağı çıktı, görüyorsunuz. Huawei Watch Fit 3'e tıklıyorsunuz. Hemen saatimize bir eşleşme geldi. Bakalım. Evet, saatimize gelen eşleşme. Kabul ediyorsunuz. Eşleşiyor diyor. Ve şu andan itibaren telefonunuzla eşlendi. Şimdi sağlık uygulamasıyla eşleyeceğiz. Tamam diyorsunuz. İsterseniz kare kod kullanabilirsiniz. Bu yöntem daha hızlı oluyor fakat ben size klasik yöntemi göstereceğim uygulama yoluyla. Evet, sağlık uygulamasına geri dönüyoruz. Buradan cihaz ekle diyorsunuz. Tarıyor. Huawei Watch Fit 3 saatimiz çıktı. Bağlan diyorsunuz. Eşleşiyor diyor. İzin ver diyorsunuz. Eşleştiriliyor. Saatimize bildirim geldi. Ve gördüğünüz gibi saatimizle birlikte şu andan itibaren telefonunuzla birlikte eşleşti. Buradan bitti diyorsunuz. Evet, bu kadar basit. Şimdi tekrar saatimizi şöyle bir koyalım. Evet, buradan saatimizi kontrol edebiliyoruz. Şimdi ilk önce baktığımızda bağlantı yazısının yanında şarjımızın ne kadar kaldığını görebiliyorsunuz. Şu an %79 şarjımız var. Burada saatimizin ismi ve hemen aşağısında modelimizin rengine kadar görebiliyoruz. Şimdi buradan başlayalım. Biraz şöyle aşağı sürüklediğimizde buradan saat kadranlarını görebiliyorsunuz. Diğere tıkladığınızda tüm saat arayüzlerini bize gösteriyor. Bunların yalnız çoğu paralı. Şöyle bakıyoruz. 12 lira, 27 lira, 12 lira, 12 lira falan filan gidiyor bunlar. Bayağı da bir arayüz var, yani inanılmaz çok arayüzleri var ve hepsi de çok şık. Eğer ki bedava ücretsiz arıyorsanız şurada free var. Free'ye tıklatıyorsunuz. Bakın şu an çıkanların hepsi burada ücretsiz. Bunların işlerinden birini seçip saatinize yükleyebiliyorsunuz ve yüklemesi de çok basit bu arada. Böyle envai çeşit uygulamalar var. Bunlar zaten yeterli olacaktır size. Şimdi bunların dışında bir geri gidelim. Bakın burada sahip olduklarım yazıyor. Buraya tıkladığımızda burada şu an saatinizdeki kadranları görebiliyorsunuz. Düzenleye bastığınızda buradan istediğiniz kadranı çarpıya basarak silebilirsiniz. Asıl önemli olan şu. Burada gözüküyor mu bilmiyorum. Burada DIY yazıyor. Yani kendiniz özelleştirebileceğiniz bir kadran. Buraya bastığınızda bakın ben önceden yaptım. Buraya kendi resminizi yükleyebiliyorsunuz. Eğer saatiniz arayüz yüklenir veya kendi resmimizi koyarız diye merak ediyorsanız artıya basıyorsunuz. Fotoğraf galerinize gidiyorsunuz. Mesela şöyle bir fotoğraf seçtim. Sadece yapmanız gereken onayla tuşuna basıyorsunuz. Evet, şimdi kadranımızı özelleştirebiliyorsunuz. Buradaki günü ve saati özelleştirebiliyorsunuz. Şöyle yapıyorum bakın. Şekilleri değişiyor. Yazı stilleri değişiyor. Şu kalsın diyelim. Düzene bastığınızda buradan altta mı olsun saat, üstte mi olsun falan ayarlayabiliyorsunuz. Araçlara bastığımızda buradan spor aktivitelerinizi koymanızı sağlıyor. Bakın mesela şurada adım özelliğini koydum. Burada egzersiz falan, hepsini istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz. Nabızınızı. Örneğin adımlarımız olsun ve tek yapmam gereken kayete basıyorum. Şu an saatime geliyor. Bakın görsel aktarılıyor diyor. Bu arada önceki koyduğunuz resimle yenisini değiştiriyor. Yani ek olarak ekleyemiyorsunuz. Sadece bir tane kendinize ait fotoğraf koyabiliyorsunuz. Bu arada şu an %51'de aktarması 15-20 saniye sürüyor. Evet, gelmek üzere. Ve gördüğünüz gibi şu an telefonumuzda bulunan fotoğrafımız saatimizin üzerinde ve yanır mısınız capcanlı duruyor. Bilmiyorum oradan nasıl belli oluyor ama bakar mısın şu görüntüye? Çok iyi duruyor ya. Evet, saatimize gördüğünüz gibi fotoğrafımızı ekleyebiliyoruz. Şimdilik yine orijinali gibi kalsın. Tekrar saatimizi koyalım. Evet, arayüzleri böyle kolayca ekleyebiliyorsunuz. Buradan sağlık izleme var. Buradakilerin hepsini etkin olarak işaretlemenizi öneririm. Mesela Huawei'in True Sleep özelliği siz uykunuzdayken çok ayrıntılı bir şekilde uyku verilerinizi takip ediyor. Mutlaka bunu etkin yapın. Çünkü bu saatin en büyük özelliklerinden biri bu. Ayağa kalkma, sürekli kalp atışı izleme, otomatik stres testi, otomatik SPO, uyku nefes farkındalığı. Bildirimlere geldiğimizde hangi uygulamalardan bildirim alacağınızı buradan yönetebilirsiniz. Ben yine hepsini açık bıraktım. Siz de böyle yapabilirsiniz tabii ki. Burada saatinize alarm kurabiliyorsunuz. Favori kişilere geldiğimizde buradan telefonunuzun rehberinden iPhone'larda 10 kişiyi ekleyebiliyorsunuz. Zaten burada belirtiyor. Ben şu an henüz 4 kişi ekledim. Siz de buradan rehberinize kişileri ekleyip hızlı bir şekilde arayabilir veya cevaplayabilirsiniz. Buradan hava durumunu açabiliyorsunuz. Altında yardım var. Burada uyku nefes farkındalığı var. Yine detaylı bir sağlık uygulaması. Aşağı geldiğinizde cihaz ayarları, uyandırmak için kaldır. Yani saati şöyle yaptığınızda saatin uyanması için uygulama yönetimi, Bluetooth'unuz devre dışı kaldığında anımsatsın mı diye soruyor. Buradan fabrika ayarlarına geri dönüyorsunuz. Donanım yazılım güncellemeniz varsa buradan saatinizin sürümünü güncelleyebiliyorsunuz. Şu an en son sürümde. Geri gidelim. Buradan da cihaz bilgilerinize ulaşabiliyorsunuz. Seri numarasına, adına, modeline falan. Buradan hepsini gösteriyor. Evet, bu kısım bu şekilde. Tekrar geri gidelim
Ben'e geldiğinizde buradan kendinize hedef başarısı koyabiliyorsunuz. Verilerinizi takip edebiliyorsunuz. Günlük attığınız adımları, mesafenizi, merdiven çıkma, kalori, tüm detaylara buradan sayısal bir şekilde ulaşabiliyorsunuz kısa yol olarak. Buradan planlarım, faaliyetlerim, rotam, profil gibi kendinize ait veriler girebiliyorsunuz. Burada ayarlar var. Ayarlardan da buradan bazı uygulamaları, verileri açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi keşfete geldiğinizde buradan sakinlemek için arka plan müzikleri açabiliyorsunuz. Uyku müziği, beyaz gürültü falan böyle rahatlatıcı arka plan müzikleri sizi bekliyor. Aşağıda egzersize geldiğinizde buradan yürüyüş, açık alanda bisiklet, kapalı alanda koşu, açık alanda koşu gibi buradan tüm planlarınızı sporla ilgili yapabiliyorsunuz. Yürüyüşe böyle geldiğinizde aktif yürüyüş esnasında buradan harita üzerinden ne kadar yürüdüğünüzü, hangi yönden gittiğinizi detaylı bir şekilde grafiksel ve sayısı olarak takip edebiliyorsunuz. Sağlığa geldiğimizde burada sağlık halkalarımızı görebiliyorsunuz. Tekrar buradan günlük yaktığınız kaloriye, yaptığınız egzersize, ayağa kalkma sayınıza, günlük attığınız adımlara ve adım hedefinize kadar ulaşabiliyorsunuz. Buraya tekrar bastığınızda Huawei'in sağlık yoncaları adlı detaylı sağlık takibine girebiliyorsunuz. Mesela buradan günlük ruh haliniz, adımınız ve uyku takiplerine de ulaşabiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda sağlık halkaları geri geliyor. Buradan egzersiz kayıtlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Bu taraftaki sağlık yoncalarına girdiğimizde üst tarafta günleri görebiliyorsunuz. Günlere göre sizin buradaki verilerinizi gösteriyor. Burada uyanma saatlerini ayarlayabiliyorsunuz. Hatırlatıcı olarak su iç var. Buraya bastığınızda mesela diyelim ki su içtiniz. Bu su içe bastığınızda suyunuzu içtiğinizi uygulamaya göstermiş oluyorsunuz. Bir tane daha içtim diyelim. Bir daha basıyorsunuz. Bir daha içtim. Aynı şekilde içtiğiniz sürece yapabilirsiniz. Anladım diyorsunuz. Hemen buradan verilere giriyor. Günlük gülümseme var. Günlük ne kadar tebessüm ettiğinizi size bildiriyor. Sizi kameraya yönlendiriyor. Kameraya gülümseyip buraya fotoğrafınızı kaydediyorsunuz ve direkt bu 0-1'e dönüşüyor. Yani güzel, eğlenceli uygulamaları var. Sağlık açısından çok güzel uygulamaları var tabii ki. Burada nefes ve stres verileriniz var. Burada uyku takibiniz var. Görevleri düzenlediğinizde buradaki verilerden hangisinin saatinize gelmesini istiyorsanız hatırlatıcılar bölümünden açabiliyorsunuz. Bunu açtığınızda saatinize bunlarla ilgili veriler gelecektir. Kapattığınızda saatinize herhangi bir bildirim gelmeyecek. Ruh hali, uyku, su iç, ilaç hatırlatıcıları, tansiyon ölçümleri, ölçüm zamanları, uyku vakti, kilo ölçümü gibi tüm verileri saatinizde görebilirsiniz. Evet, sağlık yoncalarından çıkalım. Burada nabzınızı gösteriyor. Mesela benim bugün nabzım 89, 87, 82, 84, 78, 76 gibi böyle bakabiliyorsunuz. Şöyle aşağıya geldiğimde yalnız bir ara 101'e çıkmış. Niye 101'e çıkmış bilmiyorum. Bayağı bir çıkmış şu an. Artık ne yaptıysam. Buradan dinlenme nabzınız, haftalık, aylık, yıllık ve günlük olarak kalp atış hızlarınızı detaylı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Uykuya geldiğimizde bakın Huawei'in bize sunduğu en güzel özelliklerinden biri de bu. Saatiniz kolunuzdayken geceden itibaren derin bir uyku takibinizi yapabiliyor. Şu aşağı doğru olan kısımlar derin uykudaki halim, ortadaki olan kısımlar hafif uyku, bir üsttekiler REM uykusu, en üsttekilerde artık uyanık olduğum zamanlar. Buradan çok detaylı olarak uyku takibinizi yapabiliyorsunuz. Hemen aşağısına uyku kayıtlarınızı alabiliyorsunuz. En aşağı geldiğinizde uyku puanınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca buradan sizin uykunuzu kıyaslayabiliyor. Mesela diğer kullanıcıların %94 kadarından daha iyi bir uyku düzenim olduğunu belirtiyor. Baya bir buradan Huawei saatinizde uyku detaylarınıza ulaşabiliyorsunuz. Vallahi yine adamlar yapmışlar. Şimdi buradan çıktıktan sonra ağırlık yönetiminiz var. Ağırlık yönetiminizde detaylı bir şekilde kalori takibinizi yapabiliyorsunuz. Günlük toptan yaktığınız kaloriyi, toplam tüketilene kadar size gösteriyor. Buradan sizin diyet yapmanıza yardımcı oluyor. Diyet kaydına bastığımızda 2625 kalori yakmam gerekiyormuş. Bugün 2069 kalori yakmışım. Toplam tüketilen şu an 0 gözüküyor. Eğer ki buradan kahvaltınızı, öğle yemeğinizi, akşam yemeğinizi ve ekstra öğünü girerseniz sizin kalorinizi hesaplayıp buradan ne kadar yemek yiyip kalori aldıysanız ne kadar kalori yakmanız gerektiğini ve ne kadar yemeniz gerektiğine kadar size açıklıyor. Öğle yemeğine basıyorsunuz. Buradan isterseniz kendiniz ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz de burada barkod tarayıcıya basıp yediğiniz yiyeceğin paketindeki barkodu taratıp direkt bulmasını sağlıyor ve hemen size bir diyet kaydı oluşturuyor. Ne kadar kalori aldığınızı ve ne kadar limitiniz kaldığına kadar gösteriyor. Gerçekten efsane bir uygulama. Bunu size birazdan detaylı bir şekilde açıklayacağım. O yüzden şu an fazla detaya girmiyorum burada. Geri gidelim. Burada günlük stresinize bakabiliyorsunuz. Saatinizi takarak size ayrıca buradan da bir stres testi yapıyor. Ben daha önce yaptığım için şu an burada 59 normal olarak gösteriyor. Siz de bunu yapabilirsiniz. Kan basıncınız, sağlık görünümünüz, aktivite halkalarınız, kadınlar için adet döngü takvimi, deri sıcaklığınıza kadar Huawei uygulaması size gösterebiliyor. Ne reklam var ne de bir takılma var. Evet, uygulamamızda yapabilecekleriniz bunlar. Zaten de artık ne yapacaksınız değil mi? Yani her şeyi adamlar koymuşlar. Evet, şimdi gelin isterseniz artık saatimizin arayüzüne ve özelliklerine,
Hep birlikte bakalım. Evet, saatimizi tekrar elimize aldık. Şimdi ilk önce yandaki kurma kolumuza bir kez tıklattığımızda bizi menümüze aktarıyor. İsterseniz böyle dokunarak gezebilirsiniz. İsterseniz de kurma kolunu böyle oynatarak, yalnız verdiği hissiyat kurma kolunun çok iyi. Böyle yaptıkça titreşim veriyor. Baya bir akıcı ekran. Yani bakar mısınız? Yani şöyle göstereyim size. Bakar mısın ya? Ve çok da canlı. Neyse, şimdi ilk başta egzersizimiz var. Egzersiz kısmına girdiğimizde envai çeşit burada sizi kurslar ve planlar olmak üzere açık alanda koşu, parkur koşusu, kapalı alanda koşu, açık alanda yürüyüş, kapalı alanda yürüyüş, bisiklet sürme, havuzda yüzme, açık denizde yüzme, ip atlama, eliptik bisiklet, kürek gibi bir sürü spor uygulamamız sizi karşılıyor. Mesela diyelim ki açık alanda bir yürüyüş yapacağız. Bastık. Şimdi bakın, Go'ya bastıktan sonra sesli asistanlı bir şekilde bizi yürüyüşümüze yönlendirecek. Go'ya bastım. Başlat dedim. Egzersiz başladı. Duydunuz mu? Egzersiz başladı diye size Türkçe olarak sesli bir uyarı veriyor. Bu şekilde böyle yürüyüşünüzü yapabiliyorsunuz. Buradan tekrar kurma koluna bastığınızda Egzersiz duraklatıldı. evet, egzersiz duraklatıldı diyor. İsterseniz buradan kilitleyebiliyorsunuz. İsterseniz açabiliyorsunuz. Buradan sesini ayarlayabiliyorsunuz. Durdurabiliyorsunuz. Tike bastığınızda Egzersiz sona erdi. evet, egzersizimiz sona eriyor. Buradan egzersiz kayıtlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Egzersiz durumunuzu gösteriyor. Yani inanılmaz detaylı yapmışlar ya. Yani hakikaten hayran kaldım. Buradan aktivite kayıtlarınız, yine sağlık halkaları karşımıza çıkıyor. Eliniz böyle ektirdiğinizde çok daha fazla detaya ulaşabiliyorsunuz. Ortalama adımınız ve ortalama mesafeniz gibi tüm verilerinizi adamlar koymuşlar. Aşağı indiğinizde formda kal uygulamamız var. Demin size gösterdiğim kalori uygulamamız. Buradan kalori takibinizi saat üzerinden de yapabiliyorsunuz. Eğer demin gösterdiğim gibi yiyeceklerinizi işaretlerseniz burada hemen senkronize oluyor ve buradan da kahvaltıda, öğle yemeğinizde ve akşam yemeğinizde ne yediğinizde ve ne kadar kalori alıp vermeniz gerektiğini size hepsini bildiriyor. Evet. Aşağıda kalp atış hızınızı gösteriyor, nabzınızı. Bunları birazdan detaylı bir şekilde göstereceğim test aşamalarında. Uykuya geldiğinizde buradan uyku kayıtlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Burada uygulamada gösterdiğim sağlık yoncalarımız var. Burada stres testinizi yapabiliyorsunuz. Nefes egzersizleriniz var. Burada arama kaydına bastığınızda buradan sizi arayan kişileri görebiliyorsunuz. İsterseniz üstüne basarak böyle arayabiliyorsunuz. Ben hatta temizle deyip hepsini silebiliyorsunuz. Kişilere geldiğinizde şimdi buraya bastığımda demin size gösterdiğim rehberde aktardığım 4 kişiyi görebiliyorsunuz. Buradan saatinize gelen bildirimlere ulaşabiliyorsunuz. Şu anlık bildirimimiz yok. Burada müziğimiz var. Yalnız şöyle bir şey var. iPhone'larda saate müzik atmaya kalktığınızda atamıyorsunuz. Yani dahili hafızaya müzik yükleyemiyorsunuz. Yani bu kısım sadece Android telefonlara çalışıyor maalesef. Yalnız müziği göstermek için basacağım. Çok kısa açacağım telif yememek için. Evet, şu an bir basıyorum. Bak. Evet, müziğimizi bu şekilde oynatabiliyorsunuz. Basıyorsunuz. Devam ediyor. Durduruyorsunuz. Buradan sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Yalnız müzik kalitesi çok iyi yani, var ya, gerçekten çok iyi. Keşke iPhone'larda da stabil bir şekilde çalışsaydı. Neyse, yapacak bir şey yok. Bu arada şöyle göstereyim. Geri gitmek için hemen elimizi soldan sağa ittiriyorsunuz. Geri gidebiliyorsunuz. Burada uzaktan deklanşör var. Şöyle çalışıyor. Telefonunuzun kamerasını açıyorsunuz. Zaten buradan uyarı veriyor açın diye. Tamam diyorsunuz. Şu an buraya bastığımda sanal deklanşör üzerinden telefonumuzda fotoğraf çekecek. Bastım. Çekti. Telefonumuzda galeriye gidiyorum ve çektiğimiz fotoğrafı bu şekilde böyle görüntüleyebilirsiniz. Gayet de güzel ve hızlı bir şekilde çekiyor. Evet, burası da böyle. Buradan hava durumunuza ulaşabiliyorsunuz. Takvim, alarm kurabiliyorsunuz. Zamanlıca ayarlayabiliyorsunuz. Kronometremiz, el fenerimiz. Evet, el feneri de böyle. Diyelim ki kapıyı falan açacaksınız. Otomatınız veya lambanız çalışmıyor. Hatta bir stüdyonun ışığını kapatayım. Öyle göstereyim. Kapattım. Bak böyle. Bu şekilde bir aydınlık veriyor. Fena değil. Yani işe yarar. Yani düşünmeleri yeterli bence bu tarz saatlerde. Tekrar ışığımızı açalım. Burada pusulamız var. Pusula için saati şu şekilde yapmanız gerekiyor. Aktif etmeniz için. Evet, şu an pusulamız aktif oldu. Çok stabil bir şekilde çalışıyor yalnız. Gayet de akıcı. Hiçbir kasma donma sıkıntısı zaten yaşamıyorsunuz. Elimizdeki saat Huawei olduğu için. Tekrar geri gidelim. Aşağıda telefonu bul var. Buraya bastığımızda telefonumuzu bulacak. Tekrar telefonumuzu getirelim. Evet, telefonumuz arkada. Telefonu bula bastığımızda telefona ses geliyor şu an. Bu şekilde böyle telefonunuza bir bildirim yolluyor. Bu da güzel, işe yarar bir uygulama. Evet, tekrar telefonumuzu gönderelim. En aşağıda ayarlarımız bulunuyor. Ayarlara bastığımızda burada saatimizde Bluetooth özelliği var. Bluetooth'a bastığınızda yakınızdaki cihazları tarıyor ve saatinize bir kulaklık bağlamanıza izin veriyor. Yani saatiniz ile Bluetooth kulaklığınızı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Eğer kulaklık üzerinden konuşmak isterseniz kulaklığınızı telefona bağlamanız gerekiyor. Yalnız çok iyi bir özellik olmuş gerçekten. Aşağıda diğer bağlantılar var. Saat ve kadran ayarlarına geldiğimizde buradan saat kadranı ayarlayabiliyorsunuz. Bakın, burada saat kadranlarımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 ve 12 tane şu an kadranımız bulunuyor saatimizde ve hepsi de capcanlı, çok güzel gerçekten. Burada aktif bekleme ekranı var. Bu özellik saatimizde hep açık ekran özelliğini aktive ediyor. Zaten burada bir uyarı geliyor. Bunu açarsanız çok fazla bir pil tüketimi oluyor. Açtık. Saatimizi şöyle yaptığımızda parmağımızı şöyle yapalım. Evet, şu anla itibaren hep açık ekran özelliğine geçtik. Böyle gördüğünüz gibi ekranımız kararıyor fakat biz tabii ki görebiliyoruz. Yani isteyenler kullanabilir. Ben pek bu özelliği kullanmıyorum. Tamam, gayet şık duruyor ama bataryayı bayağı bir götürecektir. O yüzden şu anlık ben bunu kapatıyorum. Siz isterseniz burada açabilirsiniz bu şekilde. Görev durumlarını görüntüleye bastığımızda buradan cihaz durumunuza ve devam eden görevlere bakabiliyorsunuz. Başlangıç ekranına bastığımızda burada 2 tane menü stili karşımıza çıkıyor. Biri şimdilik kullandığımız liste halinde, birisi de böyle ızgara şeklinde menümüz. Evet, basıyorum. Böyle gördüğünüz gibi çok akıcı bir şekilde ve yani şu AMOLED ekranla birleşince şu akıcılık baya bir tadından yenmez hale geliyor. Bunu isterseniz böyle kullanabiliyorsunuz. Kurma kolumuzu böyle yaptığımızda uygulama logolarımız uzaklaşıyor. Şöyle tekrar yakınlaştırdığımızda, bakın yakınlaştırdıkça uygulamaların altında şöyle bir yazılar beliriyor. Daha detaylı bir şekilde böyle görebiliyorsunuz. İsterseniz böyle kullanabilirsiniz. Fakat ben liste halinde kullanıyorum. O yüzden tekrar bir liste haline geçeceğim. Evet, buradan listeyi seçiyorum. Geri gidiyoruz. Burada özel kartlarımız var. Ekran ve parlaklığa geldiğimizde buradan parlaklık ayarınızı ister kurma kolundan, isterseniz de böyle dokunarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben normalde otomatik olarak kullanıyorum. Çok daha fazla batarya tasarrufu sağlıyor. Uyku olarak da otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Ekran hep açık kalsın istediğinizde de buradan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Şu an çekim yaptığım için en fazla 20 dakikaya aldım. Normalde bunu kapatıyorum çünkü bayağı bir pil sarfiyatı sağlıyor. Ses ve titreşime geldiğinizde buradan zil sesinizi ayarlayabiliyorsunuz. Her zaman maksimumda kalsın. Egzersiz yayınları olarak da sesi son aldım. Rahatsız etmeyin modu var. Buradan ayarlarsanız saatlerinizi, o saat aralığında saatiniz bildirim almayacaktır. Böylece sizi rahatsız etmeyecektir. Titreşim ayarlarını yapabiliyorsunuz. Güçlü de kalsın. Hafif de fena değil ama güçlü bayağı bir şöyle bildirim geldiğini size hissettiriyor. Eğer duymazsanız saatinizi. Sessize al var. Ayar kol dokunuşlarında da bunu aktif ettiğinizde ayar kolunuzda böyle dokunarak titreşim almanızı sağlıyor yani ayar kolu üzerinden. Bunu kapatırsanız herhangi bir titreşim gelmiyor ayar kolu üzerinden. Ben bunu açık tutuyorum. Böyle dokunduğumda titremesini seviyorum. Burada saatinize kilit koyabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi pin ayarlayabiliyorsunuz. Herhangi bir çalınmalara veya başkaları saatinizi elinize alsın istemiyorsanız ayarlayabilirsiniz. İzin yöneticimiz var. Bildirimlere geldiğimizde, bildirim geldiğinde ekranınızın uyanmasını işaretleyebilirsiniz. Bence tabii ki de bunu işaretleyin. Yani herhangi bir bildirim geldiğinizde ekranınız uyansın. Buradaki alttaki özellik ise çok iyi. Saati sadece kolunuza taktığınızda bildirim alın. Yani saatiniz böyle bu şekilde duruyorken herhangi bir bildirim gelmiyor. Sadece bunu kolunuza taktığınız zaman bildirim geliyor. Bunu da işaretleyebilirsiniz. Mesela ben işaretledim. Gayet güzel bir özellik. Hem de batarya tasarrufu sağlayacaktır bu da. Burada aşağı düğmeye bastığınızda şuradaki fonksiyon düğmemize buradan herhangi birini atayabiliyorsunuz kısa yol olarak. Böyle bunlardan birini koyabilirsiniz. Ama ben şu an egzersiz olarak işaretledim. Siz keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada kalp atış hızı verileri, sistem ve güncellemeler, saati kapatıp açabiliyorsunuz. Bağlantısını kesebiliyorsunuz, sıfırlayabiliyorsunuz. Hakkında'ya geldiğimizde cihaz adınız, modeliniz, MAC adresiniz ve sürümünüzü gösteriyor. Harmony OS sürümünü kullanıyor saat. Gayet Huawei saatlerde başarılı bir sürüm diyebilirim. Geri gidiyoruz. Evet, ayarlarda da bunları ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Şimdi buradan çıkalım. Sağda fonksiyon düğmemize bastığımızda buradan kısa yol olarak sizi aktivitelerinize yolluyor. Hemen yürüyüşe veya koşuya başladığınızda fonksiyon tuşuna bir kez basarak ulaşabiliyorsunuz. Şimdi kurma koluna ilk kez bastığımızda açık kalan uygulamaları size gösteriyor. İsterseniz böyle yukarı ittirip sadece bu uygulamayı kapatabiliyorsunuz. İsterseniz de çöp kutusuna basıp açık kalan tüm uygulamaları kapatabiliyorsunuz. Bunu böyle ittiriyorum ve açık kalan uygulamam kapatıldı. Sonra tekrar saat kadranımıza geri dönebiliyoruz. Elimizi aşağıdan yukarı ittirdiğimizde gelen bildirimlere bakabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı ittirdiğimizde hızlı kartlı olarak buradan tüm verilerinize ulaşabiliyorsunuz. Burada saati boşalt diye bir uygulama var. Saatinize su kaçarsa titreşimler yollayarak saatten suyun boşalmasını sağlıyor. Kilit ekranı ayarlar. Ekran hep açık kalsın. Alarm, telefonu bul. Rahatsız etmeyin. Uyku modu, el feneri gibi uygulamalara buradan erişebiliyorsunuz. Hemen aşağıda tarihimiz, günümüz, batarya sürenize kadar gösteriyor. Elimizi sağdan sola ittirdiğimizde buradan spor aktivitelerimize ulaşabiliyoruz. Tekrar ittirelim. Yine buradan sağlık yoncamız, nabzımız ve tüm sağlık verilerine ulaşabiliyorsunuz. Tekrar ittirdiğimizde buradan rehberinize, arama kaydınıza, müziğe, takviminize, hava durumunuza kadar gösteriyor. Tekrar ittirelim. Burada yine kadran tadında aktivitelerinize ulaşabiliyorsunuz. Ay döngüsüne kadar, ay ışığına kadar, kaçıncı günde olduğumuza kadar, şu an ayın şekline ve konumuna kadar size bildiriyor. Detaylara bakar mısın ya? Saat ateş ediyor yemin ediyorum. Evet, geri gidiyoruz. Son olarak elimizi soldan sağa ittirdiğimizde ise hava durumumuz, müziğimiz widgetler halinde bize gösteriyor. Yalnız şunu çözemedim. Ben İzmir'de oturuyorum. Bu Airder olarak gösteriyor. Yani niye böyle
öyle bilmiyorum. Aslında telefondan da güncelledim. Buradan da yaptım ama bir türlü İzmir olarak göstermiyor. Eğrileri olarak gösteriyor beni. Yani herhalde güncellemeyle belki bu da çözülebilir. Veya iPhone'larda hava durumu stabil çalışmıyor olabilir. Bilmiyorum. Evet, son olarak kadranlarımıza bakalım. Burada şu an benim kullandığım kadranımız var. Hemen kadranın üzerine güç seviyesi 1 yazıyor. Güç seviyesi 1 demek yani saatinizin ne kadar batarya harcayabileceğini söylüyor. Güç seviyesi 1 oldu mu en az güç seviyesi 2, 3 falan arttıkça kadranın bataryadan harcadığı enerji o kadar fazla olacak. Mesela bu kadran güç seviyesi 2, bu 1, bu da 1. Şöyle bakayım. Bu arada şöyle baştan sona size kadranları göstereyim. Böyle bir kadranımız var. Spor aktivitelerinizi gösteren. Şöyle ilerlediğimizde egzersiz halkalarımızı gösteren bir kadranımız var. İlerlediğimizde güç seviyesi 2 olan basalım. Bak en sevdiğim olay şu bak. Böyle yaptığımda kurma kolunu çiçek açıyor. Yaptığımda tekrar kapanıyor. Çok iyi şu ya. Var ya bunu devamlı kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Buna isterseniz ve basılı tutup özel dediğinizde kadranlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir çiçeğimiz var. Evet basalım. Evet demin kadranımız var. Böyle bir kadran var. Bunu da özelleştirebiliyorsunuz. Böyle emojili ve hareketli kadranımız var. Evet şu an uyku modundayız. Şunu da çok seviyorum. Şöyle bir baloncuk var. Bu baloncu yine böyle kurma kolunu oynayarak değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca buradan şarjınızı, yaktığınız kalori, adımlarınızı falan da gösteriyor. Bazen bunu kullanıyorum ben çoğu zaman. Güzel. Evet kısaca saatimizin arayüzü bu şekilde. İstediğiniz tüm uygulamalara bakmanıza ve incelemenize özellikle sağlık olarak baya bir geliştirme yapmış sizin için Huawei. Ben çok memnun kaldım. İnanın tüm samimiyetimle söylüyorum. Huawei'nin şu an fiyat performans olarak çıkan en iyi saatlerinden biri diyebilirim. Zaten daha yeni çıktı biliyorsunuz. Sizin için hemen şöyle bir arayüzünü göstermek istedim. Siz de eğer aldıysanız saatinizi kullanırken zorluk çekmeyin diye kısa ve detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Evet bitti sanmayın. Videomuz tabii ki devam ediyor. Hatta daha yeni başladı diyebilirim. Nasıl ama adamlar estetik ve tasarım harikası yapmamışlar mı? Şimdi bazıları diyecek ki abi zaten şu dakikaya kadar detaylı bir incelemesini yaptın. Daha ne kalmış olabilir diye soracaklar olabilir. Demin de söylediğim gibi aslında daha video yeni başlıyor. Ama hepsinden önce size bu saatin öne çıkan özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Huawei Watch Fit 3'ü hem iOS hem de Android cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Huawei Watch Fit 2'ye göre Watch Fit 3 daha kare bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Buna 1.82 inçlik AMOLED ekran, %77.4'lük ekran gövde oranı eşlik ediyor. Saatin çözünürlüğüne gelecek olursak 408'e 480 piksellik bir orana sahip. Ekran yoğunluğu ise 347 ppi değerlerine sahip. En beğendiğim hatta öne çıkan kısımlarından biri ne biliyor musunuz? Şu saat gerçekten çok ince. Yani tasarım olarak çok kibar duruyor. Sadece 9.9 mm'lik bir kalınlığa sahip. Bu da saati kolunuza taktığınızda ağırlık olarak neredeyse yok gibi bir şey hissettiriyor. Çünkü bu saatin ayrıca 29 gramlık bir ağırlığı var. Yani tüm bu teknolojiyi böyle bir zarif kasaya sığdırmış Huawei. Ayrıca ekrana yine gelecek olursak dışarıdayken güneşli havalarda bile gayet net gözüküyor. Çünkü 1500 nite çıkan bir parlaklık oranı var. Bu da akıllı saatler içinde bayağı bir hatırlı sayılır oran. Alüminyum alaşımla yapılan Huawei Watch Fit 3 hem suya hem de darbeye oldukça dayanıklı. Saatte ISO 22810 2010 standart kapsamında 5 ATM dereceli suya dayanıklılık özelliği bulunuyor. Yani Huawei'in bu saatiyle 10 dakika boyunca 50 metreye varan statik su basıncına kafa tutabilirsiniz. Havuza, duşa rahatça girip yağmurlu havalarda yürüyebilirsiniz. Huawei Watch Fit 3 su geçirmezlik konusunda yine engel tanımıyor diyebilirim. Ayrıca darbelere dayanıklı bir saat. Zaten Huawei bize bu akıllı saatleri göndermeden önce kendileri bir test ediyor. Tüm testler tamamlandıktan sonra biz kullanıcılara sunuyorlar. Huawei ne kadar test etmiş olsa da ben yine sizin için bir test ettim. Demir bir çekişle ekrana orta sert vurdum. Saat hala takır takır çalışıyor. Diğer özelliklerine gelecek olursam saatte dahil GPS sistemi ve yüzün üzerinde egzersiz modu var. Yüksek hassasiyetli GPS modunu kullanıp özel geliştirilmiş koşu takip modu ile tüm aktivitelerinizi çok detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şahsen bu saati kullandığımdan beri defalarca yürüyüş yaptım. Arayüzünden inanılmaz memnun kaldım. Geliştirilmiş yaşamsal belirti sistemi ile ve TrueSyn 5.5 özelliği ile kan oksijeni ölçümlerinizi tutan çok kanallı modül ve akıllı füzyon algoritması ile nabzınızı an ve an takip edip en doğru en gerçek değerleri sizlere sunuyor. Bunların dışında kalori takibi, diyet günlüğü ve besin analizi uygulamalarıyla tüm yaptığınız diyetleri kontrol edebiliyorsunuz. Bu uygulamanın en çok dikkatimi çeken bir özelliği dışarıda alışveriş yapıyorsunuz. O anda diyettesiniz. 2 saat alıp o arkadaki küçük yazılarına bakmak yerine kalorisini öğrenmek için. Çünkü bazılarında neredeyse gözükmüyor bile. Huawei'in uygulamasını açıyorsunuz. Yiyeceğin arkasındaki barkod tanıtıyorsunuz. Size anında tüm kalorisini, karbonhidrat oranını karşınıza getiriyor. O gün ne kadar yediğinizi, ne kadar yemeniz gerektiğini, kaç kalori hakkınız kaldığını hepsini size gösteriyor. Gerçekten efsane. Bunun dışında saatimizde 9 eksenli IMU
sensörü bulunuyor. İvme ölçer, jiroskop sensörü, manyometre sensörü gibi çok hassas sensörler var. Bunların sayesinde ölçümlerde en gerçek değerleri alabiliyorsunuz. Ayrıca çok detaylı bir uyku takibi sağlıyor. Siz uyuduğunuz andan kalktığınız ana kadar sizin uyku kalitenizi ölçüyor ve sabah siz kalktığınızda bunları kontrol etmenizi sağlıyor. Hangi anlar REM uykusuna dalmışsınız veya hangi an uyanıksınız veya derin uykudasınız hepsini size gösteriyor. Hem bakması eğlenceli hem de şaşırtıcı. Hem grafiksel hem sayısal hem de yazım olarak uyku takibi kullanıcılarına sunmuş burada yine Huawei. Saatimiz ile arayını cevaplayabiliyorsunuz veya arayanı arayabiliyorsunuz. Ve asla ne bir kopma yaşanıyor ne de bir bağlantı kesilme sorunu. Bluetooth 5.2 bağlantısını kullanıyor. Ayrıca müzik dinleme özelliğine de sahipsiniz. 200'den fazla arayüz bu saatin uygulamasında bulunuyor. İstediğiniz kadranı ayarlayabiliyorsunuz. İster hareketli arayüzler, isterseniz de normal duvar kağıtları. Huawei burada bize bayağı bir seçenek sunmuş. İstediğinizi kullanabiliyorsunuz. Bu kısım gerçekten önemli. Diğer saatlerin pabucunu dama atacak kısımda diyebilirim. Bu saati sadece 10 dakikalık bir şarj ile 24 saat kullanabiliyorsunuz ve 60 dakikalık bir şarj ile tam 7 ila 10 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Nasıl bir süre? Çok iyi değil mi? Bu arada saatte hep açık ekran özelliği de var. Eğer saati hep açık ekran olarak kullanıyorsanız 4 gün boyunca kullanım süresi sunuyor. Eğer bu özelliği kapatıp saati yoğun kullanırsanız 7 gün civarı gidiyor. Eğer ki normal standart bir kullanıcıysanız 10 gün boyunca Huawei Watch Fit 3'ü kullanabilirsiniz. Saatin 400 mAh'lık bir bataryası var. 400 mAh'lık bir bataryaya böyle şık bir tasarıma 10 gün kullanım süresini sığdırmış Huawei. Özellikle fiyatına göre yani ben şu an bilmiyorum ne diyeceğimi, artık karar size kalmış. Son olarak saatin kordon seçenekleri naylon, deri ve kauçuk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi geldik sizin en çok merak ettiğiniz yere. Her videomda olduğu gibi bu saat ile canlı bir telefon görüşmesi testi yapacağım. Bakalım sesimiz karşıya nasıl gidiyor veya karşıdan sesimiz nasıl geliyor? Huawei Watch Fit 3'ün görüşme kalitesi nasıl? Hep beraber bakalım. Evet, saatimizle bir arama yapıyorum. Alo. Ne haber? İyi, senden ne haber? Kahve içerken yakaladım beni. Sesin nasıl geliyor? Güzel, net geliyor. Çekimde misin? Çekimdeyim. Peki ben nereden konuşuyorum yine şu an? Yeni saatinden mi? Evet. Peki nasıl? Robotiklik var mı böyle? Nasıl geliyor sesim? Yani uzaktan mı, buğulu mu? Yok, uzaktan gelmiyor. Normal telefondan geliyor gibi. Benim sesim nasıl geliyor? Güzel, çok iyi. Zaten bak şu an canlı tutuyorum. Herkes duysun diye. O daha önemli sanırım. İyi, o zaman. Sevindim. İstersen bir deneme yapabiliriz. O zaman pazartesiye kadar say bakalım bir. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Güzel, çok iyiymiş ya. Çok net. Sevindim. Güzel. İyi hadi artık, kolum yoruldu benim. Of. Hadi ben de kahveme devam edeceğim. İyi İyi. çekimler. İyi, hadi görüşürüz. Sağ ol. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Şu an bu videonun tarihi fiyatı 5000 TL civarı. Fiyatına oranla çok iyi bir iş başarmamış Huawei. Yani bir saat 4 dörtlük olur mu sorusunun cevabı olmuş bence. Şimdi hiç uzatmadan, videoyu soğutmadan hadi gelin sizin için yaptığım diğer testlere bakalım. Evet, sesimi şu anda Huawei Watch Fit 3 üzerinden duyuyorsunuz. Karşı taraftan telefon aradığınızda saat üzerinden ses bu şekilde duyulacaktır. Şu an dışarıda hafif gürültülü bir ortamdayım. Böyle bir ortamda ses size bu şekilde gelecektir. Klasik bir sayım yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, Huawei Watch Fit 3 üzerinden telefonla arandığınızda ses kaliteniz duyduğunuz gibi olacaktır. Evet, şimdi sesimi telefon üzerinden duyuyorsunuz. Huawei Watch Fit 3 ile karşı tarafı aradığınızda saatten telefona ses bu şekilde gidecektir. Yine dışarıda hafif gürültülü bir ortamdayım. Tekrar bir sayım yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, Huawei saatimizin de telefon ile görüşme performansı duyduğunuz gibi çalışıyor.
her içerimde olduğu gibi artık dayanamayacağım, soracağım. Şu dakikadan sonra ne düşünüyorsunuz? Huawei'nin bu fiyat performans canavarını alır mıydınız? Fiyat performans açısından düşünürseniz ve özelliklerini, tasarımını hesaba katarsanız hemen şimdi 2 dakika videoyu durdurup yorum olarak görüşlerinizi bildirin. Çünkü gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Bu cihazı alır mıydınız veya almaz mıydınız? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Eğer almaya karar verdim diyorsanız da aşağı hepsi burada linkini bırakıyorum. Tıklayıp güvenle alabilirsiniz. Artık yavaş yavaş kapatacağım. Bu tarz ürünler bakıyorsanız size en detaylı içeriği çekmeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Evet, bana yararlı oldu diyorsanız siz de artık bu içeriğin, emeğin hakkını vererek kanalıma abone olmayı, hemen yanındaki bildirim çanını açmayı ve en önemlisi beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca Instagram ve Telegram kanalımı da takip ederseniz orada da gerçek indirimli ve kampanyalı teknolojik ürünler paylaşıyorum. İlk indirimlerden ve teknolojik ürünlerden siz haberdar olun. O yüzden o adreslerimi de takip etmeyi unutmayın. Dedikten sonra artık bana müsaade. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.